Değerli yatırımcılar, merhabalar. Yatırım Psikolojisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Daha önceden ağırlıklı bilimsel içerikler üretmiştim. Ancak ilgi alanım yatırım olduğunu fark edince kanalımı yatırım üzerine içerikler üreten bir kanala dönüştürmeye karar verdim. Ve bu vesileyle yatırıma dair bilgi ve birikimlerimi sizinle paylaşmaktan keyif alacağım. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Arkadaşlar, ben aynı zamanda avukatlık yapıyorum. Avukatlığımın dışında kalan zamanlarda piyasalarla ilgilenmekteyim. Çeşitli araştırmalar yapıyorum ve bu konuda kendimi geliştiriyorum. Aslında bu kanalı kurarken düşündüğüm şey hem kendimi geliştirebilmek hem de beni takip eden takipçilerime faydalı olabilmek. Bunun üzerine, özellikle yatırım üzerine, yatırımın psikolojisi üzerine ve tasarruf üzerine güzel sohbetler, güzel fikir alışverişleri üreteceğiz. Bununla birlikte güzel birikimler yapacağız. Güzel kazançlar sağlayacağımıza inanıyorum. Özellikle sizlerin benim videolarımın altına yapacağınız yorumlarla güzel istişareler yapacağız. Ve yerine göre bu istişareler kapsamında yeni videolar üreteceğiz. Şimdi ilk videomuzun konusuna gelelim. Arkadaşlar, öncelikle size yatırımdan bahsetmek istiyorum. Yatırım nedir? Yatırım gelecekte daha fazla para kazanmak amacıyla bugünkü paranın veya varlıkların kullanılmasıdır. Yatırım tasarrufun bir adım ötesidir. Tasarruf gelecekteki ihtiyaçlar için para ayırmakken yatırım bu parayı büyütmek için kullanmaktır. Peki yatırım türleri nelerdir? Hisse senetleri, yani bir şirketin hisse senetlerini satın alarak şirketin ortağı olabilirsiniz. Hisse senetleri şirketin performansıyla doğrudan ilişkilidir ve genellikle uzun vadeli yatırımcılar için önerilir. Bir başka yatırım aracı ise tahviller. Şirket tahvilleri veya devlet tahvilleri gibi sabit getirili menkul kıymetler belirli bir faiz oranıyla belirli bir süre için borç vermenizi sağlar. Sabit getirili yatırımlar genellikle daha düşük risk taşır ve daha az kazandırır. Diğer bir yatırım aracı ise gayrimenkul yatırımıdır. Gayrimenkul edinerek, kiraya vererek veya satın alıp satarak gelir elde edebilirsiniz. Gayrimenkul genellikle enflasyon riskine karşı bir koruma sağlar ve aynı zamanda gelir sağlayabilir. Bireysel emeklilik hesabı. Gelecekteki emeklilik için tasarruf yapmak amacıyla BES hesabına düzenli olarak katkıda bulunabilirsiniz. BES belirli vergi avantajlarına sahip olabilir. Devlet katkısı olabilir. Bunun yanında yatırım fonları vardır. Yatırım fonları bir grup yatırımcının paralarını bir araya getirerek çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapmasını sağlar. Hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul veya diğer varlık türleri içerebilirler. Borsa yatırım fonları, yani diğer bir adıyla ETF'ler. Belirli bir endeksi takip eden ve borsada işlem gören fonlardır. Yatırımcılar tek bir hisse senedi gibi alıp satabilirler ve genellikle düşük yönetim ücretlerine sahiptir. Ve diğer bir yatırım aracı ise altın ve diğer değerli metaller. Altın gibi değerli metaller genellikle enflasyon riskine karşı bir koruma sağlayabilir ve belirli dönemlerde güvenli liman olarak kabul edilebilir. Diğer bir yatırım aracı ise kripto para birimleridir. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri son yıllarda popülerlik kazanan dijital varlıklardır. Ancak kripto para birimleri yüksek volatiliteye ve belirli risklere sahip olabilir. Bu nedenle dikkatli olunması önemlidir. Diğer bir yatırım aracı ise mevduat ve hazine bonolarıdır. Daha düşük risk seviyeleriyle mevduat ve hazine bonoları gibi nakit eşdeğeri yatırımlar ana paranın korunmasını sağlar ve sabit getiri sağlar. Yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenlerin neler olduğu hususunu cevaplayalım. Yatırım hedefi. Yatırım, risk ve getiri. Her yatırımın bir risk ve getirisi vardır. Yatırım yapmadan önce risk toleransınızı ayarlamak zorundasınız. Yatırımınızın ne kadar süreyle kalacağını belirlemelisiniz. Tek bir varlığa yatırım yapmak yerine farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak risklerinizi azaltabilirsiniz. Yukarıdaki saydıklarım ve anlattıklarım oldukça uzun konular. Bu sebeple bu videoda öncelikle bir giriş yapmak istedim. Yatırım konusuna daha sonraki videolarda daha detaylı videolar hazırlayacağım. Arkadaşlar, öncelikle bir tanışma videom olarak karşınızdayım. Bu vesileyle beni tanıyın istedim. Daha sonra daha komplike ve daha detaylı ve daha kapsamlı videolar ile karşınızda olacağım.
Bu videoları çekmemin asıl amacı enflasyon canavarından korunmak için yatırım yapmak ve bu yatırımlarınızı düzgün enstrümanlarla destekleyerek maksimum verimi elde etmek olacak. Şimdi bu yatırımlardan biz nasıl fayda sağlayacağız? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Paranızı büyütmek, enflasyondan korunmak, emeklilik planı, finansal bağımsızlık. Bir özet geçmek gerekirse yatırımın temel amacı sermayeyi korumak, değerini arttırmak ve gelecekteki finansal hedeflere ulaşmak için tasarrufları en etkili şekilde kullanmaktır. Yatırım, gelecekte daha fazla para kazanmak için bugünkü paranın veya varlıkların kullanılmasıdır. Yatırım yaparken yatırım hedefi, risk ve getiri, yatırım ufku gibi faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Yatırım yapmanın birçok faydası vardır. Bunlar arasında paranızı büyütmek, enflasyondan korunmak, emeklilik planı yapmak ve finansal bağımsızlık kazanmak yer alır. İleride emekli maaşınıza güveniyor olabilirsiniz. Eğer yatırım yapmazsak ileriki yıllarda çok daha ciddi problemlerle karşı karşıya kalacağız. Emekli sayımız gitgide artarken genç nüfusumuz gitgide azalıyor. Devletler için bu durum sürdürülebilir değildir. Dolayısıyla bu döngü sonsuza dek muhteşem bir şekilde işlemeyecek. Genç nüfusun artması gerekir ki emeklilerin maaşları devlet tarafından hazineye zarar vermeden, devleti sarsmadan ödenebilsin. Ancak Türkiye'de ve Avrupa'da genç nüfus sürekli azalmakta ve emekli sayısı artmaktadır. Rakamlardan örnek vereyim. Bugün babanızın aldığı 10x emekli maaşı siz emekli olduğunuzda bugünün parasıyla 5x'lere düşecek. Emekli maaşıyla babanız şu an geçinmekte zorlanırken siz emekli olduğunuzda ne halde olacağınızı kendiniz düşünün. Emeklilerimizin sayısı arttıkça devletin emekliler için harcadığı para artacak, geliri azaldıkça emeklilere vereceği para düşecek. Bu sebeple yatırım yapmamız ve psikolojimizi koruyarak güzel yatırımlar yapmamız gerekiyor. Peki nasıl yatırım yapacağız? Türkiye'de bu şartlarda yatırım yapmak mümkün mü? Mümkün arkadaşlar. Türkiye'de de bu şartlarda yatırım yapmak mümkün. Neden mümkün olduğuna gelecek olursak, biz tüketime dayalı bir toplumuz. Sürekli bir şeyler alıyoruz. Gereksiz ve ihtiyaçlarımız olmadığı ürünleri alıyoruz. Yeni aldığımız ürünleri de o eşyaların üstüne koyuyoruz. Tamamen gereksiz eşyalar deposu haline getiriyoruz evimize. Ve bu eşyaları da bir daha kullanmıyoruz. Hiçbirini aktif kullanmıyoruz. Aktif kullandığımız eşyalar da oluyor. Bu eşyalar zaten bizim için önemli. Bunları almak zorundayız. Bazı ürünleri gerçek ihtiyaçlarımızı gidermek için alıyoruz. Ve ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Ancak hiçbir ihtiyacımız olmadığı halde evde kalabalık yapan ve hiçbir işimize yaramayan bir sürü eşyamız var. Biz bu eşyaları almamış olsaydık ve bu eşyalara harcadığımız para ile yatırım yapmış olsaydık o eşyalar bizim için çalışan birer işçi gibi bize para kazandıracaktı. Bu detayı atladık. Bize bu detayı atlattılar, unutturdular. Televizyondaki reklamlarla bizi ihtiyacımız olmayan ürünleri özendirdiler. Ve biz de özendiğimiz için bu ürünleri aldık. Ama bu ürünleri kullanmadık. Çünkü bu ürünler bizim ihtiyacımız değildi. Ya da ihtiyacımız olduğundan çok daha özellikli, çok daha gereksiz ve pahalı ürünler aldık. Örnek veriyorum. 5.000 liralık bir ürün işimizi görecekken gittik biz 20.000 lira olanını aldık. Neymiş? Full HD LED televizyonmuş. Arka ışıklandırması varmış. Göze hoş geliyormuş. Biz bu gereksiz detaylar için ciddi paralar, ciddi servetler döktük. Ve bundan dolayı cebimizdeki paralar böyle ürünlere, öyle gereksiz harcamalara gitti. Dolayısıyla biz yatırım yapamaz hale geldik. Kendimize çeki düzen verebilsek, eğer sınırlı imkanlarla dahi olsa yatırım yapabiliriz. Örnek vermek gerekirse 20.000 lira kazancınız olduğunu düşünelim. İhtiyacımız olmayan ürünleri almak yerine her ay köşeye 2.000 TL atabilseydik 10 sene sonra, 15 sene sonra elinizde ciddi bir miktar para olacaktı. İleriki videolarda bu konularda daha detaylı paylaşımlar yapacağım. Twitter adresim ve Instagram adresimden beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Şimdilik fazla açılmadan videomuzu burada noktalayalım. Öncelikle beğenip takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.